centre du monde. Le centre du monde? Oui. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Biliyor musun? Bazen içimden konuşurken, kafamda düşünürken falan işte salayım bu hayatı diyorum. Çok yorgunum. Bıktım artık. Yalnız bu salayım hayatı derken şey gibi değil tabi. Gideyim Ege'de bir yer tutayım işte. Orada balıkçılık falanla uğraşır. Sakince geçinirim. Sessizce. Ee, bir Emeklilik kafası değil işte yani. Anladın mı sen? Daha çok izleyeyim. Yani izleyeyim hayatım bensiz nasıl oluyordu? Bir melek gibi. Hayatım anlamsız bir döngü ya. Anlamsız, boş bir tekerrür. Hatta bundan da öyle düşünüyorum belki de. Ha? Geleceğim hakkında tek bir fikrim bile yok. Tek bildiğim dünüm. O da hep aynı zaten. Aklına geldi mi hiç bilmiyorum ama insanlarda sevme ve sevilme ihtiyacı denen bir durum var biliyor musun? İşte basitçe açıklamak gerekirse insan yalnızlığa dayanamıyor. Mesela kendime örnek vereyim ben. Yine. Yine. Benim hayatımda aşk yok. Yani varsa da ben bilmiyorum. Gördüklerimden hissedemiyorum. Hissetmiyorum belki de bilmiyorum. Hissedemiyorum belki de. bir insan nasıl olur sevimli hisseder ki? Yani böyle bir şey mümkün mü? Birinin seni sevdiğini nasıl anlarsın? Anlayamazsın ki. Sana değer vermesinden mi? Neyse ya. Boş ver. Seni sevenleri tutar derler. Tamam da. Ben sevmiyorum seni.
Hasta mutluysa hasta. Hasta mutluysa hasta değil midir? Bir insan neden yaşamına devam eder? Hayvansal, dürtüsel, ilkel temel ihtiyaçlarını karşıladığını, biyolojik üreme ihtiyacını aştığını düşünürsek ki dürüst olalım, dürüst olalım artık. Çocuk yapmak kimsenin sikinde değil. Ve artıdan da artık sevişmekten de zevk almıyorsa ne kalıyor ki geriye? Tabii aşk, sevmek, tutulmak, acı çekmek gibi hisler birbiriyle bağlantılılar. Platon'un Şöleni, Shakespeare'in Romeo ve Juliet gibilerine hep aynı konsept konu olmuş. Evet, tabii. Evet, tabii. Çünkü aşk her şey için kullanılır. Bir sürü türü var. Tasavvufi aşk var. Genel aşk var. Yunus Emre'nin bahsediyorum tabii ki genel derken. Gönül tutuşturan aşk var, şu aşk, bu aşk var. Aşk her şeyde var, ondandır herhalde. Aşk neydi? Aşk iyilikti, dostluktu. Aşk emekti. Sakin ol lan, alıyorum. Sakin ol. Hop dede. Bir kere aşk şiirleri vardır. Mesela... Kaç kez hayretle baktım sana. Başlangıcı dün ait bir pencereden. Öylece durdum ve hayretle baktım. Manyak bir şey ya bu ülkede. Ya da diyorsun ki kuşan yılların yapraklarını zamanıdır artık gelip beni öpmenin. Kal Ceylan. Ceylan adı neyse de işte. Tam Türkçe okudum. Ceylan her neyse. Neyse işte öyle bir şey. Siktir ama. Acaba aşkı acısı için mi istiyoruz? Ya da acısıyla bir alakası var mıdır? Hani acı çektiğinde bundan memnun olursun ve bir nevi hiç bitmesini istersin ya. Onun gibi bir şey mi? Mesela yani. Aşkmışsın gibi olur. Kötü olmak için illa gerekiyor mu o insan?
Kötü olmak için illa gerekiyor mu insanlara kötü davranmak? İçinde olamaz mı ruhunu yiyen bir virüs? İnsan belirtilerini göstermiyor diye hasta değil midir? Yayılmıyor, kapı tutmuyor diye hastalık değil midir olan? İçerideyse ara kanamaz mı? İçeri kanıyorsa tedavi edilemez. Tedavi olunamaz mı? İnsan hasta diye söylemek zorunda mı? Hastayken mutlu diye hasta iyi midir? İyi olamaz mıdır? Gıkı çıkar mı görünce sevdiğini? Yani insan aşıksa söyler mi? Aşk hastalık mıdır? İlleti aşk. Neşredilmemiş. Ne diyordum ben ya? Hah, yaşamak. Yani mesela bir insanın birisini öldürmesini engelleyen tek şey yasadır. Başka hiçbir şey olamaz. Bir otorite. Herkesin kabul ettiği merkezi bir otorite. Namı diğer devlet. Devlet olmasa herkes birbirini öldürebilir. Çünkü kimse bir şey diyemez de ondan. Çünkü yapılan eylem fiziksel olarak o kadar da matah değil, o kadar da negatif değil. Yani mesela örnek veriyorum, bir bıçağı bir ete takmak ya da daha basiti bir tetiği çekmek sadece. Ancak yaşamakta durum bu değil ki. Bir kere olayın, durumun devletle hiçbir alakası yok bir kere. İnanç olamaz. İnanmıyorsa. Sevdikleri yoksa. Aslında bütün mevzu tek basit bir noktaya çıkmıyor mu? İnsanın hayatta tutunabileceği bir şey. Bağlanabileceği bir nokta olması. Bir neden. Arabayı çarpmamasını sağlayan, o oyunu bitirmeden devam etmesini gerektiren küçük bir bir nüans. Küçük bir nüans sadece. Ne olacağımı bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Boşluktaymış. Araftaymışım gibi. Düşününce harbiden hep böyle hissediyorum. Haberi şunu söylemeyi bırak ya. Beni mutlu eden bir çevrem yok. Beni besleyen. Memnun olduğum bir çevrem, hayatım yok.
Beni tutan ne? Yok ki. Biberetçi yarın idam edileceklerini bilmesine rağmen eşini Lyonlardaki zindanlarda çürürken bile seven bir kadın kokulu, dökmeyecek kadar güçlü, iğne yapraklı, mor veya mavi çiçekli, yurt dışında anmak, hatırlamak eski acılar gibidir. Bir nevi insan eski hayatını temsil eder. Kara indiba. İçinde acı bir süt bulundurur ve çiçekleri sarı, yaprakları yeşildir. Her ortama ayak uydurabilecek biri gibi yol kenarlarına da yetişebilir. Bir inanca göre diğer dünyaya açılan bir kapıdırlar. Aynı zamanda intihar olarak da okunabilir. Hayatım değeri yitirmiş. Ve ben bunu görebiliyorum artık. Sen de katılıyor musun? Sence de hayatımda yaşamaya değecek en ufak bir güzellik kalmamış mıdır? Şu düzenlenen tiyatroyu devam ettirmenin bir esprisi yok mu?
Sanırım. Galiba. Muhtemelen ama belki buradan tekrar başlanmalıdır. Başlanabilir. Ne de olsa insanın mutlu şey. Hiç hisseder mi insan? Hiç affeder mi insan? Ama hiç tersine döner mi insan? Ben döndüm mesela. Hiç resmeder mi insan? Hiç terk eder mi insan? Ama hiç yok olur mu insan? Ben oldum bir defa. Seni istiyorum izlemek ve kaybetmek seni ve sen de kendimi. Hissediyorum artık. Affettim seni ve her şeyi. Biz çoktan tersine döndü dünya. Yine de kendime döndüm sonunda. Düşler ve düşünceler kırılgandı, kesilinceler. Uğraşmak yorucu, anlamak anlamsız. Siyahın içinde beyazı ararsın, geceye sor günden haber var mı? Elimde bir resim, kulağımda kuşların sesi. Bir tek sen yoksun yanımda.